Selamlar, Öznur Sarıkaya ben. Supply Chain ekibinde Developer in Test rolünde çalışıyorum. Sözü Onur'a bırakıyorum. Merhaba herkese, ben Onur Güler. Ben de Supply Chain ekibinde 3 yıldır developer olarak çalışıyorum. Ben de sözü Serkan abiye bırakıyorum. Merhabalar, ben Serkan Çetintaş. Yaklaşık 3 senedir Supply Chain ekibinde çalışıyorum. Ben de sözü Doruk'a bırakıyorum. Herkese merhaba. Benim de ismim Doruk Çetintaş. Yaklaşık 3 senedir developer olarak Supply Chain ekibinde çalışıyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında karşılaştığımız problemi nasıl çözdüğümüzden bahsedeceğim. Şimdilik sözü domain bilgisini aktarması için Öznur'a bırakıyorum. Herkese tekrardan selamlar. Supply Chain ekibi olarak tedarik yönetimi projesi hakkında genel bilgileri aktaracağım. Trendyol.com üzerinde kayıtlı 700 bin tedarikçimizin business tarafından belirlenen 70 farklı metrik ile 2 saatte bir hesaplamasını gerçekleştiriyoruz. Bu hesaplamalar belirlenen statüler ile eşleştiriliyor. Bu eşleştirmelere örnek olarak satıcı bir ürünün fiyatını yanlış girdiği zaman anlık çok fazla sipariş alarak kapasitesinin üzerine çıkmış oluyor. Bu durumda anlık olarak satıcının risk hesaplamasını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede daha fazla yanlış sipariş almasına ve müşteri memnuniyetsizliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Veya satıcımızın hesaplamasında kapasitesinden daha fazla kargoyu çıkmayı bekleyen backlog'u varsa riskli olduğunu hesaplıyoruz ve teslimat süresini UI'de gösteren ilgili ekibe besliyoruz. Bu sayede bu satıcıların ürünlerini arama sonuçlarını alt sıralara indirebiliyor veya satışa kapatabiliyoruz. Sözü Onur'a devrediyorum. Teşekkürler Öznur. Ben de ek olarak kullandığımız teknolojilerden ve bu teknolojileri nerede nasıl kullandığımızdan bahsedeceğim biraz. Backend kısmındaki API, servis ve joblarımızı .NET ile geliştiriyoruz. Kullanıcı arayüzü uygulamalarımızı ise Vue.js ile geliştiriyoruz. Loglarımızı görmek ve hata durumlarında haberdar olabilmek için ise Elasticsearch ve Kibana'yı kullanıyoruz. Message Bus için ise Kafka'yı kullanıyoruz. Kafka'da da 64 partition'lı bir topiğimiz var ve bu topiğe cron job aracılığıyla 2 saatte bir 700 bin satıcının ID'sini basıyoruz. Bu şekilde 64 pod ile asenkron olarak bütün satıcıların risk level'larını 2 saat içinde hesaplayabiliyoruz. Risk level hesaplarken kullandığımız satıcıların paket verilerini ise Couchbase veri tabanında tutuyoruz. Bu paketler üzerinden hesaplama yaptıktan sonra elde ettiğimiz 70 farklı metriği ise PostgreSQL veri tabanında tutuyoruz. Hesapladığımız bu satıcı metrik verilerini API'larımızdan daha hızlı dönebilmek için ise caching yöntemi olan Redis'i kullanıyoruz. Şimdi ise sözü Serkan abiye bırakıyorum. Selamlar, bugün sizlere mevcut sitemimizde karşılaştığımız bir performans sorununu paylaşmak istiyorum. Bizim yapımızda 2 saatte bir yaklaşık 700 bin satıcının tüm paket datasını çekiyoruz. Bazı satıcıların 10 milyonun üzerinde paketi olduğu için bu satıcılar için veriyi 500'er binlik paketli gruplar halinde çekiyoruz. Bu işlem yaklaşık 27 dakika sürüyor. İşlemi hızlandırmak için süreci analiz ettik. Fakat burada sorgular sırasında bazı paketlerin tekrarlandığını fark ettik. Sorunun kaynağını araştırdığımızda Couchbase'de pagination kullanırken dokümanları sıralı olarak çekmediğimiz için bu çoklanmanın meydana geldiğini anladık. Bunun üzerine sorgularımıza bir order by ekledik. Fakat burada beklenmedik başka bir sorunla karşılaştık. Order by ekleyince 150 milyonluk veriyi içeren Couchbase veri tabanımızda CPU kullanımımız %99'lara kadar çıktı ve timeoutlar almaya başladık. Sorunu çözmek için DBA ekibimizden ilgili alanlara indeks eklemelerini talep ettik. Ancak ne yazık ki burada da indeksleme sırasında yine yüksek CPU kullanımı yaşandı ve indeks ekleme işlemi başarısız oldu. Sorunu nasıl çözdüğümüzü anlatması için sözü Doruk'a bırakıyorum. Herkese yeniden merhaba. Bugün ben de size karşılaştığımız problemi adım adım nasıl çözdüğümüzden bahsedeceğim. Projenin ilk tasarlandığı esnada Couchbase veri tabanına sadece key ile sorgu atılacağı planlanmıştı. Ancak değişen isterler ve gelişen proje koşulları altında sorguların sadece key ile değil, document içerisinde arama yapması gerekti. Couchbase key ile atılan sorgularda yüksek performans gösterse de document içinde yapılan aramalarda büyük oranda performans düşüklüğü yaşıyordu. Ayrıca dataset büyüdüğünde paket verilerini pagination kullanarak çekmek istediğinizde 1 ila 500 bin arası verinin bulunduğu ilk pagination paketi sorunsuz gelirken her yeni pagination ile istek atıldığında son kaldığı yere cursor'ı götürdüğü için veri çekme hızımızın yavaşladığını gördük. Örneğin
İlk pagination paketinde 3 saniye süren işlem 19. pagination paketinde 30 saniye üstüne çıkabiliyordu. Offset ilerletmenin Couchbase için yavaşlatıcı bir işlem olduğunu fark ettik. Bu da bizi farklı bir veri tabanı arayışına itti. İlk çözüm yolu olarak veri tabanı PostgreSQL'e taşındı ve Couchbase sorgularıyla aynı sorgular kullanılarak test edildiğinde Couchbase'e göre ciddi bir performans farkı görülmedi. Bunun üstüne PostgreSQL'e taşınan veri tabanındaki veri tablosu ID ve Seller ID hash index kullanılarak partition'lara bölündü. En büyük performans artışını bu çözüm sağladı. Bununla birlikte hash index atılmasının yarattığı fark kadar olmasa da sorguların pagination ile değil de tarihe göre bölünerek asenkron şekilde atılması da diğer bir gözle görülen performans artışına sebep oldu. Burada da PostgreSQL'in paralel sorgu özelliğini kullanmış olduk. Özet olarak verilerimizi Couchbase'den PostgreSQL'e taşımak, hash index kullanmak ve PostgreSQL'in paralel sorgu özelliğini kullanmak bahsi geçen problemlerimizi çözmede yardımcı oldu. Bu çözümler sayesinde yaklaşık yarım saat süren hesaplama süresini 15 dakikanın altına indirmeyi başardık.